Arkadaşlar tekrar merhaba. Evet, şampiyonluk yolunda öteki basamak bir şampiyonun asla vazgeçmemesi ve kararlılığından asla ödün vermemesidir. Bunu nasıl söyleyeyim? Einstein diyor ki mesela mantığınız sizi A noktasından B noktasına taşır ama hayal gücünüz sizi her yere taşır. Şimdi siz hayalinizi kurdunuz. Dediniz ki ben bir şampiyon olacağım. Ve yıl verdiniz. Dediniz ben 5 yıl içinde dünya ilk 4'e gireceğim. Diyorum tırnak içinde. Yani mesela. Şimdi size bir şey söyleyeyim mi? Bu yol gerçekten çok çetrefilli bir yol. Ben kendi adıma neden kendimden örnekler veriyorum biliyor musunuz? Psikolojideki en iyi yöntem o arkadaşlar. Karşıdaki dinleyiciyi sizin tam anlayabilmesi için, empati yapabilmeniz için anlatanın kendinden örnek verdiğinde o zaman bir bağ kuruluyor arada. O yüzden ben bunu düşünerek örnek veriyorum. Yıl zannedersem 1997, yer Eskişehir. Sevgili kardeşim, arkadaşım Ümit Demircan'la oynuyoruz. Türkiye ya yarı finali ya finali. 5 set alan galip. Ben 2-0 öndeyim. Son sette de 14-9 ilerideyim. Bakın unutmuyorum, görüyor musunuz? Aradan kaç yıl geçmiş? Ya 20 küsür yıl geçmiş ve unutmuyorum. Niye? Çünkü hayatımda deprem yaratan yerlerden bir yazı. Ümit Demircan, öpüyorum seni arkadaşım. Şimdi 14-9 ilerideyim. Yani bir sayı alırsam 3-0 işi bitiriyorum yani. Bilardocular biz ona şey diyoruz, saç sakal diyoruz. Yani 3-0 saç sakal. Şimdi ben 14-9'dan maalesef o koluma öküz oturan dene dava var ya, oturuyor. Çünkü orada kafa başka yerlere gidiyor. O milli takım yapıyorsun. Oh müthiş. Bakın şimdi. Seti veriyorum. 15-14. Dördüncü seti veriyorum. 15-14. Beşinci seti de veriyorum 15-14. Maçı kaybediyorum 3-2. Size bir şey söyleyeyim mi? O zaman olanlar olur. Şu ıstakayı tutuyorum. Eskişehir'de spor stadyumunda yapmışlardı. Bu ıstakayı alıyorum. Spor stadyumunun ta üstü tarafına fırlatıyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Arkadaşlar, kardeşler. Çok ıstaka, çok şaft kırdım. Çok ıstaka, çok şaft kırdım. Hatta bu videoyu şimdi hangi günden sonra yapıyoruz biliyor musunuz? Semih Saginer, Berkay Karakurt yarı final maçı oynadılar. Berkay Karakurt 40-39 kaybetti. Bir sayıyla kaybetti. Şimdi Berkay beni anlar. Neyi anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Hayatınızda iyi gitmeyen çok şey olacak. Çünkü insan yaşamına baktığınızda hep böyle inişli çıkışlı, bakın. Böyle bakın. Bir iner bir çıkar. Bir iner bir çıkar. Yani tek bir kararda olan yaratıcı var sadece. Ondan başka hiçbir şey tek bir kararda değil. Yani biz insanlar hep böyle inişli çıkışlıyız. Bilardo'da da böyle mi? Bilardo'da da böyle. Kötü de gidecek her şey. Şimdi ne yapılması gerekiyor biliyor musun? Bir bilardocunun asla ve kella pes etmemesi lazım. Her yediği darbede daha fazla hırslanıp ayağa kalkması lazım. Yani ancak böyle bir arkasına tokat yemiş gibi. Yani başka insanlara o yediği darbe geriye atarken bir şampiyonu yediği darbe sadece kendine öz eleştiri yapıp kendimi nasıl onarabilirim demektir. Yoksa ne yapar biliyor musunuz? Ben gene anıyorum, kendini küçük Emrah'a bağlatır. Ne yapar? Uğraşır ondan sonra. İşlerim hep terse gidiyor. Gene bir sayıyla kaybettim. Ulan her şey benim başıma geliyor. Yok. Bu şampiyona yakışmaz. Şampiyon konuşmaz. Konuşmaz. Kendini eleştirir. Şu şapkayı çıkartır, koyar önüne. Tamam mı? Bakar. Hatayı nerede yaptım? Mental miydi? Yoksa stratejik miydi? Yoksa kendimle alakalıydı? Yani beceriksiz olduğum bir sayı mıydı? Bakar. Onu böyle cem eder. Ortaklaşa toplar ve onu düzeltmeye çalışır. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ne yaşarsan yaşa, hedefinden, istikametinden hiçbir şey seni caydırmasın. Başarı çok çalışmak, disiplinli olmak, hedef koymak, hedefle ilgili zaman koymak, bir de sizi hedeften şaşırtacak, kafanızı karıştıracak, ya gel takılalım diyecek adamlara da hayır diyebilmektir.
Asla pes etme arkadaşım. Özellikle şu anki gençlere söylüyorum. Sakın pes etmeyin. Sakın. Sakın. Sizi daha fazla kamçılasın. Pes etmemeyle ilgili kararlılıkla alakalı. Yani oraya bağlanma böyle. Yani sülük gibi. Olduğunuz yer var ya, oraya sülük gibi bağlanma. Geriye gitmeme, her zaman ileriye sıçrama. Her zaman ileriye sıçrama. İstikamet böyle sağlanır. Başka türlü sağlanmaz. Başka türlü sağlanmaz. İstikametle de ilgili söyleyebileceğim bunlar. Psikoloji bölümünün mental yani fiziksel ve ruhsal dedik ya. Ruhsal bölümünün başka bir başlıklarından bir tanesi de olmazsa olmaz disiplin arkadaşlar. Disiplin daha çok çalışmak yerine daha akıllı çalışmanızı sağlayacak yegane anahtar. Şimdi başka bir örnekte size ehliyeti vermiştim. Burada da benim disiplin deyince aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Askerlik geliyor ya. Askere gittiğimde beni şimdi anlayacak olanlar çok güzel anlayacaktır. Şimdi öyle bir yere giriyorsunuz ki Acemi Birliği. Acemi Birliği'nde ve size şu anda dikte ediyorlar. Diyorlar ki pantolonunuzun orta parmağı pantolonunuzun bu çizgisinin orasına gelecek. Okey. Sabahleyin saat 5'te kalkman lazım. Mıntıka temizliği gerekiyor. Eğer birisi hata yaparsa bütün askerler dayak yer. Şimdi baktığınızda var ya, ben size bir şey söyleyeyim. Acayip bir şey yani. Ama baktığınızda askerde öz disiplin var arkadaşlar. Ve sizi bu öz disiplin ne hale getiriyor biliyor musun? Sizi mutlu ediyor ya. Mutlu ediyor, mutlu. Bir şampiyonun disiplinli olması o şampiyonu mutlu edecek yegane anahtarlardan bir tanesi. Ne alakası var demeyin arkadaşlar. Sizin yaptığınız günlük plana, sizin yaptığınız antrenman programına, sizin hedeflerinize, sizin ideallerinize, sizin bu olaydaki kararlılığınıza, bağlılığınıza sağlayacak yegane şey disiplininiz arkadaşlar. Disiplinsiz bu işte gidilir mi? Gidilmez. Biraz disiplinli insanlar, ben şunu söyleyeyim, biraz sinir bozucu oluyor. Benim etrafımda var çünkü. İlk önce onlara baktığımda düşünmüştüm. Ulan bu adam çekilmez ya. Yani mesela adam böyle yapıyor. Benim gitmem lazım. Tamam kardeş, bir 10 dakika daha kal. Yok gitmem lazım. Çünkü saat 10.30'da bu işi yapmam lazım. Adam çünkü ondan vazgeçmiyor. O kararlılıkta gitmeye çalışıyor. Şimdi burada söylemem gereken ne var? Sizin olmazsa olmazınız disiplinli olmak zorundasınız. Bunun örneğini vermem lazım ki tam anlayın. Burada Almanya'ya geldim, Martin Horn'la, yani şu anki Almanya şampiyonuyla aynı takımdayız. Size çok acayip bir örnek anlatacağım ki görün. Normalde Martin Horn dünyanın en yetenekli bilardocusu. Değil. Ama ben size söyleyeyim mi? Bence disiplinde dünyanın ilk 4'ü arasına girebilecek birisi. Çünkü 2 yıl aynı takımda oynadım. Her gün beraber o bir masada, ben o masada antrenman yaptık ve onu gördüm. Sabahları 8'de gidiyordum trene binip 6'da kalkıp Gelsenkirchen denen bir yer. Orada oynuyoruz beraber. Ben de sabahları antrenmana gidiyorum. Sabah 6'da kalkıyorum, trene biniyorum. İnanın berbat bir şeydi ama gidiyordum yani. Nasılmışım bakın. 2 saat tren yolculuğundan sonra 8'de gideceksiniz. 5 saat antrenman yapıp geriye dönüyordum. O sırada Dünya Şampiyonası'nda Martin Horn Marco Zanetti ile oynuyor. Bir gece önce ben internette izliyorum onu, kaybediyor Marco Zanetti'ye. Haliyle Dünya Kupası'nda, İtalya'da yani. Ertesi günü bir geliyor. Bakıyorum Martin Horn sabahleyin kulüpte. Saate bir baktım 8'i çeyrek geçiyor. Ona ne dedim biliyor musunuz? Dedim burada ne arıyorsun ya? Sen dün dedim çok kötü bir maç kaybettin. Senin burada olman gerek. Hani bir iki gün pause ediyorum. Bir iki gün ara ver yani. Ne dedi bana biliyor musunuz? Beni etkileyen çok hayatımın yapı taşlarından bir tanesi. Bakın. Dedi ki belli ki Allah benim daha fazla çalışmamı istiyor. Disiplinli olmak zorundayım dedi. Ben orada şoklamıştım ya. Bir de orada mala yatıyorum biliyor musunuz? Sanki ben de öyle normal hareket ediyormuş gibi çaktırmamaya çalışıyorum ama orada şok yapmıştı bende. Orada ben acayip bir örnek gördüm hayatımla ilgili. Biz öyle değiliz arkadaşlar. Kendinizi eleştirin.
Özellikle ben kendimi şu anda söyleyebilirim. Hiçbir turnuvada öyle yapmadım. Çok büyük kaybettiğim turnuvaların arkasında şöyle yapardım. Bakın. Neyse 3-4 gün ara vermem lazım. Niye? Kendimi toparlamam lazım. Değil. İnsanların bakış açına bakabilirsiniz. Bu disiplinle alakalı söyleyebileceğim de bunlar. Evet arkadaşlar. Bir şampiyonun yolculuğunun en son şıkkına geldim. Yani ruhsal gelişim bölümünün en son şıkkına geldim. Ondan önce disiplini anlattık. Şimdi söyleyeceğim ne var size biliyor musun? Artık hepsinin çatısı, yani olmazsa olmazı. Çünkü hepsi bunun etrafında dönüyor dolaşıyor. Yani çatısı bu. Öyle düşünebilirsiniz. Ne biliyor musunuz? İnanç, umut, tutku, istek. Bunun altına ne derseniz deyin. Bir şampiyon ne yaparsanız yapın. Birinci olarak şunu söyleyebilirim. Acayip istemeli. En çok kim isterse bakın o kazanıyor arkadaşlar. Yani aynı güçte, aynı istikrarda iki bilardocuyu oynarken görün. Bakın hangisi daha fazla isterse o kazanıyor. En son Dünya Kupası'nda daha yeni izledik maçı, yani geçen hafta. Arjantin'le kim oynadı? Fransa. Arjantin'le Fransa oynadı. İnanın bir grupla izliyoruz. Aslında ben normalde çok futbolu izleyen birisi değilim ama işte hani aylardan beri spekülasyon yapıldı futbol. Final işte ben de oturdum izliyorum yani. Misafirlikteydik. Ve gittim orada baktım. Hatta oradakilere de söyledim. Size bir şey söyleyeyim mi dedim. Arjantin bu kupayı kazanır. Neden dediler? Adamlar dedim daha fazla istiyor, görmüyor musunuz? İsteyen kazanıyor. İstemeniz gerekiyor. Ama istemenizin yanı sıra ne gerekiyor biliyor musunuz? Pozitif düşüncenizin çok iyi olması lazım. Mesela ben çok bilardocu tanıyorum yanımda. Bakın adamın var ya ağzından bir tane pozitif bir şey duymuyorum ya. Herif dünyalar sonusu yetenekli, o kadar kabiliyetli bir bilardocu. Ama adam diyor ki her şey bende terse gidiyor kardeşim. Bütün olumsuzluklar benim başıma geliyor. Gene bir sayıyla kaybettim. Yani adamın hayata bakışına bakın. Çünkü sizin bu yaptığınız var ya, bu düşünceler size kötüyü çekiyor arkadaşlar. Bunun adına ne derseniz deyin. İster yaratıcı deyin, ister doğa deyin, ister enerji deyin. Adına ne koyarsanız koyun, size onu çekiyor. Eğer pozitif bakarsanız hayatınız pozitif şekilleniyor. Arkadan kaçar dediği vurduğunuz sayı hep arkadan kaçıyor değil mi? Bunun aksini yaşayan var mı? Ben yaşamadım bu zamana kadar. Şimdi bakıyorum yattığımda diyorum ki ulan bu arkadan kaçar ama gene de vuruyorum, inanın arkadan kaçıyor. Bir top girmeyecek yani. Çünkü ben onu çekiyorum, öyle vuruyorum zaten. Bütün beyin normlarımı ona göre ayarlıyorum. Kasım ona göre ayarlanıyor arkadaşlar. Bu iş böyle çalışıyor, fonksiyonel. O yüzden var ya abi lütfen hayatınıza şey bakın ya. Yani pozitif bakın ya. Salın gitsin. Her şey güzel olacak. Tamam ne kaybedersin? Tamam her şey güzel olmadı. İllahi senin ben bunu bildim ya. Her şey kötü olacak. İşte aslanlar gibi başardım. Hemen getirin bir madalya takın ona. Bravo, aferin, başardın. Her şey kötü olacak. Ne kazandırdı sana? Tamam bırak, eğer varsa senin yaşantında kötü olacak, onu zaten yaşayacaksın. Ama sen iyi düşün. İyi düşün, iyi gelirsin. Ne dedim? İnanç. Bir şampiyonun size bir şey söyleyeyim mi? Kesin inancı olması lazım. İşler o kadar kötü gidiyor ki bazen. O kadar çok ağladım ki kendi adıma söyleyeyim. Çok ağladım ya. Çok. Bunu sadece bir ben bilirim yani. Başka kimse bilemez. Otel odasına gittim ağladım. Bazen milletin içinde ağladım. Üzüntüden yani. Bir sayıyla milli takım kaybettiğim çok yerler oldu. Bir sayıyla çok büyük maçları kaybettiğim yerler oldu. Kime anlatacaksın? Ama ayağa kalkman lazım. Ben bunun adına kendi adıma söylüyorum. Ben bunun adına yaratıcı olan Allah diyorum. Ağzımı doldura doldura söylüyorum. Ama sen buna doğa diyebilirsin. Sen buna enerji diyebilirsin.
Sen buna ben diyebilirsin. Ama ne dersen de bir şeye inanmak zorundasın. Çünkü senin düştükten sonra ayağa kalkmanı sağlayacak bir güce dayanman lazım. Kendi başına başaramazsın. Yani bir şey tarafından bakın ben görüyorum bilardocuları yani. Bakıyorum arkadaşlar. Futbola bakıyorum, satrança bakıyorum, basketbola bakıyorum, voleybola bakıyorum, tenise, Nadal'a, Federer'e bakıyorum. İnsanlara bakıyorum. Bakıyorum insanlara dua ediyorlar. Böyle yapıyor. Kimisi böyle yapıyor. Bakıyorum adama, inanıyorum. Bakın şu anda bilardoculara, çok ünlü dünya bilardocularına bakın. Kiliseye gidiyor adam hafta sonları. Biliyorum gittiklerini. Neden? Çünkü besleniyor. O düştüğünde ayağa kaldıracak bir kuvvete ihtiyacın var. Var. Öteki türlü yalnızsın. Yalnızsın. Çünkü ben bunu ne zaman anladım biliyor musunuz? Babam öldü. Bunu ajitasyon için söylemiyorum. Sonra baktım ulan herkes ölecek demek ki dedim yani. Hani dayanacak bir şey kalmıyor insanın. Baba gitti. Annem şu anda çok yaşlı. Allah uzun ömür versin. Ama ben bakıyorum bir şeye bağlanmalı, dayanmalı insan diyorum yani. Şampiyon olacaksan başka çaren yok arkadaş. Sizi var ya çok öpüyorum. Hepinize de saygılarımı iletiyorum. Sevgilerimi iletiyorum. Beni desteklediğiniz için, yalnız bırakmadığınız için canı gönülden teşekkür ediyorum hepinize. Sevgiler, saygılar. Disiplin, istikamet, kararlılık, sabırla bilardonuzu en üst düzeye taşımak adına benimle çılgın bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.